Hisness spor salonumuzun eksiklerini tamamlayacağız. Herkese selamlar. Ben Kamer. Hisness spor salonumuzun eksiklerini tamamlayacağız ve daha da güzel bir spor salonu oluşturacağız. Hakayayırım. Evet, burada küçük de olsa bir spor salonum var. Burada tırmanabildiğim bir halatım var. Kaç metreydi hatırlamıyorum ama 5 metreden fazla olabilir. Emin değilim. Şurada bir tane barfix'im var. Hemen şurada yanında asılı bir ipim var. Bununla ip atlıyorum. Bunu da aslında doğal bir ipe çevirmek istiyorum. Bu tarz şeyler bana yakışmıyor. Hemen şurada teleferik tellerinde asılarak gitmeye yarayan aparatlar vardı. Şunlar aletler. Bununla tele asılıyorsun ve maymun gibi yürüyorsun. Bunu kullanmak biraz zordu. Bunu şimdilik burada barfix çekerken farklı açılarda kullanmak için tutuyorum. Hemen şurada dumbbell'larım var. 2 tane. Bunlar kaç kiloydu? Şu an hatırlamıyorum. İstersen bakalım. İkisini de alalım. İkisini de tartalım. Evet. Evet, bu 3,5 kilo. Diğerini de tartalım. Bu da 3,5 kilo. Şunları nasıl ikisini de aynı kiloya getirebildim? Harika değil mi? İkisi de 3,5 kilo. Tabi bu su çektiği zaman ya da kuruduğu zaman kilolar değişebiliyor. İkisinin eşit olması benim için yeterli. Evet, çok da fazla ağır olduklarını söyleyemem. Ancak benim de çok fazla ağırla çalışmak gibi bir niyetim yok. Çok fazla kas yapma niyetim de yok. Sadece var olanı koruma ve ihtiyacımı karşılayacak şekilde de vücudumu diri tutmam gerekiyor. Bunun için elimden geldiğince işte böyle hem eğlenceli, biraz daha keyifli olacak şekilde böyle oturup ben spor yapmayı değil de böyle bir aktivite gibi olan sporları çok seviyorum. Özellikle dağda koşmayı çok seviyorum. Diğer yandan halatı tırmanıp o yukarı kadar çıkıp inmek gerçekten çok keyifli oluyor. Şimdi bunları artık gerçekten de çok hafif sadece ısınma olarak kullanıyorum. Biraz daha bunları ağırlaştırmak istiyorum. Ama böyle değil, yekpare olarak değil de tak çıkar olarak yapmak istiyorum. Yani bir tane bar olacak. Yanlarındakiler de takılıp çıkarılabilecek. Tam 8 tane yapmak istiyorum. 4 tanesi farklı kiloda, 4 tanesi farklı kiloda olacak. Ve bunları birbiriyle kombinleyerek de ağırlıklarımı istersen arttırabilip istersen azaltabileceğim. O da benim için farklı bir deneyim olacak. Hem de sana göstermiş olacağım. Çünkü çok da fazla soruluyor. Ağaçta bu tarz şeyler yapılabilir mi diye. Evet, yapılabilir. Hatta daha ne yapacağım biliyor musun? Bir de kettlebell yapacağım. Dumbbell'la kettlebell'i yapıp şu spor alanımı biraz daha zenginleştirmek istiyorum. Bilmiyorum, belki şu atlama ipimi de şimdi değiştirebilirim. Onunla ilgili de yapabileceğim doğal ip materyalim var. Belki de onu sonraya bırakabiliriz ama şimdi dumbbell'larımızı yapalım istiyorum. Ha, bu arada şu da var. Bak. Şu ipim var ya. Ucunda bir profil var. O profilin ağız kısmı açık. Görebiliyor musun bilmiyorum. Oraya çok fazla yağmur suyu giriyor. Ve ipi asıldığım zaman da oradan paslı su akıyor. Onu da bir ara oradan çıkarıp bakımını yapmam gerekiyor. Çünkü o da biraz tehlikeli. O bir koparsa yukarıdayken düşünsene. Aşağı patlayabilirim. O yüzden diyorum ki onun da bakımını yapalım. Paslanmalarını gideririz. O ağız kısmını kapatırız. Sonra taktığım kilit var orada. Bir tane kilidin yanına bir tane de ip var. Kilit koparsa ip, ip koparsa kilit. Bir şekilde ikisi de koparsa zaten artık vakti gelmiştir diyorum. Şimdi sana neyden bahsettiğimi şöyle göstereyim. Bakayım. Dün yağmur yağdı ama. Bak. Gördün mü? Bak şimdi. Bak. Baya baya paslı su geliyor ya. Evet, bugün yapar mıyız bilmiyorum ama yapılacak işlerden bir tanesi de o. Evet, bu iş için seçtiğim 2 tane kütük var. Biri daha kalın, biri daha ince. Bu kestane. Bu da yanlış değilsem akçaağaç olması lazım. Tam emin değilim onunla alakalı. Şimdi bu ikisinden de istediğim, ben yanlış saymışım. 8 tane dedim ama 4 tane. 2 tane ondan, 2 tane bundan alacağım. O kadar. Kestaneden başlayalım. Hoppa.
Evet. Çantamızı açalım. Balta lazım. Şöyle açalım şunları da. Bu lazım. Törpü alırız sonra. Bir de şu deliciyi alacağız. Evet. Buradan da 11 dersek şöyle bir şey. Evet. Ya burada bir hata yaptım ben. Olmadı. Çünkü ben buna şöyle 2 tane takmayı düşünüyordum. Şöyle takacaktım ki bunu ağırlaştıracaktım. Ancak şu ortadakini bunu kısa kesmişim. Bak şimdi 16 santim şu ikisinin şöyle genişliği. Bu bir. Bir 16 da buraya lazım, tamam mı? Etti 32. Bir 16 da şuraya lazımdı. Ben gittim 2 tane 16 hesapladım. Bir de şunun dışına 3'er santim de pim koymalık. Pim koyacağım ki kütükler çıkmasın diye. Onu koydum. Gittim 2 tane 16 bir de 6 ekledim. Yanlış yaptım. O kadar da uğraştım. Şimdi baştan yapmam gerekecek bunu. Ve şu anda öyle bir sinek yiyor ki beni. Böyle bir şey yok. Yani resmen hacamat yaptırmış gibiyim şu anda. Öyle diyebilirim sana. Her yerim delik deşik. Her yerim. O yüzden bugün artık ara vereceğim. Çünkü buna tutmak için sap bulmam lazım bir yerden. Şimdi sap bulurum da tek bir parçadan alırsam eşit bir şekilde kilolarını ayarlayabilirim. Daha iyi olur benim için. Bulamasam da farklı farklı yapacağız artık bilmiyorum. Ama şöyle bayağı da güzel oldu ha. Çok konforlu değil. Ama şöyle bak. Şuraya kadar kapatabiliyorum ya. Bak. Güzel güzel. Yeter. Aynen. Güzel. Zortladık. Biraz mola verelim. Sinekler mahvetti beni. Tam eve geçecektim ki şöyle eski bir kürek sapı vardı. Güzel de parça. Bilmiyorum olur mu? Bir deneyelim. Bunu bakalım. Bu ne kadar geniş oldu ya. Olmaz mı acaba böyle ya? Bilmiyorum. Oo, çok iyi ya. Tutuşu falan iyi ya. Güzel güzel.
Şu an şey yapamıyorum. Trisepsleri yapamıyorum çünkü kütük şuradan bir çıkarsa direkt ayağıma, bacağıma, bir yerime düşer. Kafama öyle düşebilir. O yüzden ona hiç girmeyeceğim ama nasıl? Güzel güzel. Hoşuma gitti görüntüsü de. Ha, tekli de kullanabilirim, çiftli de kullanabilirim. Şimdi şu teklerini çıkarayım. Ya çok ağır değil ama ısınmalık, böyle antrenmanlık, çok tekrarla böyle güzel kasları yakabileceğim kadar ağırlıkta oldu. Şu küçüklerde bir giriş sorunu var ama bunları çözmem lazım. Evet. Haydi daha. Kardeşim bekliyorlar ya, bekliyor. Bak. Gayet güzel. Girmek girmiyor. Çıkmak çıkıyor hemen ya. Buna şimdi kilit mekanizması yapmak lazım. Evet. Gayet güzel oldu. Bak. Güzel güzel bunlar farklı farklı. Aa bak sen. Bak küçük büyük olanı koydum mu bana var ya. Oo süper. Daha kim bilir neler yapacağız bundan. Şunları bir tartayım. İkisini birlikte tartacağım. Yok. Ayrı ayrı mı tartsın? Ha bu arada ne oldu? Söyleyeyim sana. Ben ne dedim ilk başta? 8 tane yapmam lazım dedim. 4 tane bundan, 4 tane bundan. Yok dedim, sonra yanlış söylemişim. 2 ondan, 2 ondan. Ulan tek dumbbell mı yapacağım ben? Çift kol yapacağız da ha böyle. Yani şu yaptıklarımın aynısını bir daha yapmam gerekiyor. İlk dumbbellımızı yaptık. Daha bununla ilgili yapılacak çok şey var. Öncelikle bunun güzel böyle bir zımparası yapılacak hepsinin. İkinci bir tane daha aynı şekilde bundan yapılacak. Ve ayrıca bu tırmandığım halatın kütüğü var ya, o uzun direk. O direğe şöyle şeyler yapacağım. Nasıl diyeyim? Şöyle duran bir şey yapacağım. Böyle geçecek. Bunların hepsi oraya asılı kalacak. Öyle asılı kalması için bir alan yapmam lazım. Onu da yapacağım. Daha yapacağımız çok şeyler var ya. Haydi bakalım yallah. Bugün doyamıyorum çalışmaya. Ha böyle bir parça buldum. Dedim ki ha onu bir ha oraya koyayım. Buna şey yapacağım. Şurayı düzleyeceğim biraz, tamam mı? Şuraya öptüreceğim. Şuradan 2 tane çivi çakacağım. Bu sağlamlaşacak. Bir. İkincisi, şuradan bir kesik atacağım. Buraya bir delik açacağım. Delik açtıktan sonra şöyle ince uzun bir sopa koyacağım. Tamam mı? Ona bütünleştireceğim. Daha sonra da bütün yaptığım bu dumbbell şeyleri şöyle asılacak ona. Yaptıktan sonra görürsün. Daha iyi anlaşılacak. Şu güzel parçalara baksana ya. Neleri buluyorum, saklıyorum baksana. Şimdi değerlenecek. Bak. Evet, gördüğünüz üzere şimdilik bu kadar. Bence oldu. Sence? Şu tabii ki burada olmayacak. Şimdi bunlardan birer tane daha yapacağız ya. Buna taktığımı aynı şunun gibi, şunları astığım gibi şu aşağı doğru asacağım. Bir tanesi asılı kalacak. Hatta ikisi de asılı kalacak. Sadece değiştirmek için kullanacağım bunları. Ya daha demin gün batımının o son kızıllığı, şu anda hava kapatıyor, yağış geliyor. Hatta üstüme de ufaktan çiseliyor. Karşıda bulutların geçişini görüyorum. Ufaktan göstereceğim sana bunları. Son böyle gün batımının o tatlı renklerini gösterecektim sana, onu çakarken geçti ya. Ama çok ufak böyle bir eseri kaldı ve yağmurun nasıl geldiğini göstermek istiyorum sana. Acayip serin ya. Harika. Gün batımının son renkleri görüyorsun. Ve bak karşıda yağmur nasıl geliyor. Bak yağmur bulutları, bak nasıl geliyor. Evet, gün batımının son renklerini göstermedim. Çok güzel, çok tatlı bir kızıllık vardı. Arada kafamı çevirdim ama yetiştiremedim onu. İdare et. Bu seferlik böyle olsun. Yavaştan da çiselemeye başladı.
Yeni dumbbell'larım hazır. Şimdi şuraya tabii bir stand da yaptım. Dumbbell'ları asabileceğim bir stand yaptım. Daha birkaç bir şey daha yaptım. Onları da göstereceğim sana. Nasıl takılabiliyor? Nasıl sabitlenebiliyor ağırlıklar? Onları da göstereceğim. Şu stand çok iyi oldu. Şu an bundan fazla ben herhalde dumbbell yapmam. Yapmam diye düşünüyorum. Yapsam şöyle bir şey yaparım. Sapları uzatırım. Tamam mı? Ağırlıkları arttırırım. Mesela 2 tane yerine 3 tane koyarım. Öyle bir şey yapabilirim. Ya da şunları kalınlaştırırım. Buraya daha kalın bir şey koyarım falan. Yani öyle bir şeyler yapabilirim muhtemelen. Ama daha fazla bir dumbbell yapmama zaten gerek yok. İhtiyacım da yok o kadar. Bunlar benim için yeterli olacaktır. Böyle alışı falan gayet kolay. Hemen de koyabiliyorsun. Şu atabiliyorsun. Rahat yani. Ee, Hepsi de havada asılı. Asılı olmaları önemli zaten. Çünkü ıslandıkları zaman kuruyabilsinler. Bir yere eğer yere değerlerse, toprağa değerlerse bunlar zamanla çürüyecektir. Şimdi bu dumbbell üzerine yaptığım iyileştirmeleri sana göstereceğim. Gel şunları bir göstereyim sana. Oh! Evet, şimdi bunu sabitlemek için bak şöyle görüyorsun düşmüyor. Şuralara pim, delikler açtım ve pimler yaptım. Sağlam pimler şöyle çıkarıp takabiliyorum. Şöyle çıkıyor zaten bunlar rahat bir şekilde. Bak şöyle tak çıkar kolaylığı var. Şimdi tekli takabileceğim delikleri de açtım. Çiftli takabileceğim delikler de açtım. Şimdi şu pimleri çıkartıp ağırlığı arttıralım bakalım. Şöyle. Evet. Hemen şurada delik var. Evet işte ağırlık arttırıldı. Gördüğün gibi. Düşme yok. Korku yok. Yine tedbirimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Kafamıza düşermiş ya. Orada bayılıp kalsam kim kaldıracak beni? Hı? Isınmadan da başladım hemen ya. İyi değil. Dur bırakayım. Risk atmaya gerek yok. Şimdi şu halde kaç kilo olduğunu bir tartalım bakalım. Şöyle. Gördüğün gibi 12,5 kilo. Evet çok da ağır değil. Zaten benim için de çok ağır bir şey gerek yok. Dumbbell'ım güzel oldu. Yani bir şey diyeceğim sana. Kiloda hafif ama şöyle heybetli duruyor ya. Sanki çok ağır bir şey kaldırıyormuşsun gibi böyle. Ha? Şuna baksana. Güzel ha. Hissiyatı güzel. Şimdi şöyle bir şey de var. Bunlar eğer suda bekletirsem bunları ıslanarak daha da kilosunu arttırabilirim. Ben bunlara şey yapmayı düşünüyorum. Biraz daha kurusunlar. Yağ emdireceğim. Güzel yağ çeksinler ki sudan etkilenip de çürümesinler. Uzun süre bunları kullanmak istiyorum. Bir daha niye uğraşayım ki? Uğraştım. Güzel böyle bir şey elde ettim. Sonuç elde ettim. Bence iyi. 2 tane yaptım bundan. Gayet kullanışlılar. İşim bittikten sonra git yerine as. Bunları komple böyle de asabilirim. Şunları da takıp asabilirim. Bak şuradan şöyle bakayım. Bak şöyle pimler var. Şöyle çıkarıyorsun. Ağırlıklarını alıyorsun. Heh, tamam dengede durdu şimdi. Böyle ağırlıklarını koyabiliyorsun. Güzel değil mi? Çok zor değil yani. Şu pimini şöyle. Şurada da pim deliğimiz. Tabii daha kolay sistemlerde elbette oluşturulabilir ama bu yaptığım tamamıyla ağaçtan yapılmış. Yani ve ağaçtan yapılabilecek bence en güzel sistemi oluşturdum. Şöyle bir dumbbell setin olsun ister miydin? Çok uzun zamandır istiyordum. Yapmak şu güne nasipmiş. Biraz da farklı bir şey yapmak istiyordum. Çünkü şunu yapmıştım zaten. Bir de bu yer kaplıyor sonuçta. Bak 2 tane şey var. Bak bu yine yer kaplıyor ama bunu çeşitlendirebiliyorsun. Ağırlıkları arttırarak mesela şunları kalınlaştırarak ağırlığı daha da arttırabilirim. Ama şu an benim ihtiyacımı görecek kadar ağırlığım, dumbbellım var. Ve keyifli oldu ya şu süreç. Çünkü bak bunu çok fazla yapmak isteyenler de var. Aslında doğal yöntemlerle yapabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir miyiz diye. Ben sana en olabilecek doğal yöntemi gösterdim. O da ağaçtan yapmayı. Bu arada neden polar giydiğimi sorabilirsin. Acayip soğudu hava. Yani acayip soğudu. Dün gece falan çok soğuktu. Sabah serin serin rüzgar vardı. Dedim dikkat edeyim çünkü hava çarpabilir. Burası Rize. Burada belli olmaz.
Arada kara yemiş var. Biraz kara yemiş yiyelim. Gerçekten acıktım da. Evet, şu an ağacın üstündeyim ve mükemmel. Mükemmel. Oo, çok şükür, çok şükür. Kara yemiş. Taflan. Başka ismi var mı ya? Bilmiyorum. Laz kirazı da diyorlar bildiğim kadarıyla. Hmm. Şu an tam olarak mevsimi. Kara yemiş denmesinin sebebi. Kiraza benzer ama üzüm gibi salkımı vardır. Çok enteresan değil mi? Tadı biraz buruktur ama tatlı bir buruktur. O kadar lezzetli ki bunu ilk kez tadan yadırgar. Her zaman yadırgar. Bir garip gelir ona. Bir süre yemeye devam ederse ondan sonra müptelası olur. Her ilk yediğinde sanki o tadı özlemiş gibi yemeye devam eder. Gerçekten kendine bağımlılık eder. Yani şunu yemeye başladığımızda duramayız. Ve ağzımız mağara gibi olur. Mağara deriz ona. Kapkara yapar. Çünkü boya veren bir madde var kabuğunda. Bununla ilgili sana verebileceğim bir bilgi de şu. Bunun özellikle çekirdeğini kurutup toz haline getirip şeker hastalarına tavsiye ediyorlar. Bununla ilgili araştırmalarını yapabilirsin. Ben direkt çekirdeğiyle de yerim. Çekirdeğin tadı neye benziyor biliyor musun? Acı bademe. Bir uyarı daha yapayım. Bunları yerken dikkat et. Çünkü salkım gibi olduğu için aralarına böyle böcekler yuva yapmış olabiliyor. Yerken onları da yiyebilirsin. O yüzden tedbirli olmanda fayda var. Bir şey daha söyleyeyim. Çok fazla yersen motoru bozabilir. Evet, şimdi sıra geldi. Yaptığım yeni aletlerimi denemeye. Şimdi biraz spor yapalım diyorum. Öncelikle bir ısınmamı yapayım. Isınmamı yaptıktan sonra dumbbell'larla ısınmaya devam edeceğim. Daha sonra barfix'e geçerim. Buradaki kullandığım şeyleri de gösteririm sana. Ondan sonra da güzel böyle bir koşuya çıkarım. Güzel bir kardiyo yaparım. Ondan sonra da günü bitiririz. Kettlebell yapacaktım. Bir de ip atlama ipi yapacaktım ama bugünlük onlara girişmeyeceğim. Hem onlarla ilgili de fikir alacağım senden. Bundan sonraki fitness spor salonumuzun ihtiyaçları neler? Bunlarla ilgili fikirleri olan varsa da yazabilir. Yapmamı istediğin herhangi bir alet vardır. Şunu da bir denenmesin dediğim bir şey vardır. Onları da yorum kısmına yazarsan sevinirim. Burada yaratıcı düşünceyi biraz daha zorlayalım. Becerimizi biraz zorlayalım. Hem kendimiz gelişelim hem de etrafımızı geliştirelim. Yaşadığımız ortamı biraz daha zenginleştirelim istiyorum. Bunu da böyle keyifle yapmak istiyorum. Şimdi yavaştan ısınmamı güzelce bir yapayım. Öncelik ısınmadır. Çünkü ısınmadan yaparsan illaki bir problem yaşarsın. Çok yaşamışımdır. Elimde kamera var. Soğuğum. Tamam mı? Çekim yapıyorum. Elimde kamera var. Bir yere tutundum. Ayağım bir kaydı. O kadar spor yaptım. Yani kaslarım gayet kuvvetli dönemdeydi. Sadece soğuktu. Şöyle ayağım kaymasıyla bu kolum bir gerildi. Ve çat diye bir ses geldi. Eyvah dedim, bir şey koptu. Sonrasında herhangi bir şey hissetmedim. Ama eve geldikten sonra burada bir ağrı hissediyordum. Doktora gittiğimde ise kas ayrılması dedi. Yani yırtılma gibi değil de herhalde o kasların bağlarının böyle ayrılması, birbirine ayrılması gibi bir şey olabilir. Neredeyse bir 4-5 ayda o ağrı geçmişti. O yüzden çok dikkat ediyorum. Spor yaparken önce özellikle önce ısınma. Isınma şart. Evet. Evet, ısınmamız tamam. Yeteri kadar ısındım. Şimdi 3,5 kiloluk dumbbelllarımla öncelikle böyle bir ısınmamı devam ediyorum. Aynı şeyleri yükselterek yapmaya devam edeceğim.
Bunların gerçekten ısınma için gayet iyi bence. Şu an benim için yeterli bence. Güzel. Tricepsler. Evet. Burada hissiyat önemli. Nereye çalıştırmak istiyorsan onu hissedene kadar hareketini değiştir. Evet. Şu an evet. Evet, şu an çok iyi. Biraz da omuzlara biraz ısınalım. Ondan sonra ağırlığı arttıracağız. Evet. Dumbbell'larımı yerine asıyorum. Şu gerçekten çok hoşuma gitti ya. Ya burada bir de şimdi önceden çiviler vardı, tamam mı? Burada çocuklar falan gelip oynuyordu, böyle ipte falan sallanmalar falan yapıyorlar. Çivileri çarpıyorlar diyor. Ya korkuyorum bir yerlerine bir şey olacak diye. Şimdi bunu yaptıktan sonra biraz daha içim rahat. En azından sivri değiller, keskin değiller. Pek sorun olmayacaktır. Şimdi dumbbell'ın kilosunu arttırmayacağım. Ya azaltmayacağım daha doğrusu. Bu 3,5'tu, bu 4,5. Aralarında fazla yok. Ben direkt 8 kilo. Aslında bunları tartmadım böyle. Tarttım mı ya? Bu kaç kiloydu? Evet, bilmiyorum. Evet, şimdi konforuna bakalım. Bak şimdi. Sadece şu var. Sorun olur mu bilmiyorum. Ağırlık dönüyor. Sorun mu? Değil bence. Çok iri olduğu için göğsüme vuruyor. Tam kapatabiliyor muyum? Kapatıyorum aslında. Yeteri kadar kapanıyor. Çok fazla kapatmana gerek yok. Burada kasın hissiyatı önemli. Gayet güzel. Bakayım şöyle. Şöyle de yan yana getirip. Oo. Oh. Gayet güzel. Şimdi arka kolları biraz çalışalım. Şöyle korkuyorum şimdi düşer mi diye ama yok, pimlerim sağlam. Evet, sağlam. İnşallah sağlamdır. Yoksa kafamıza yiyeceğiz bunu. Evet. Çok güzel. Rahatım şu anda. Kullanışı rahat. Yani herhangi bir sorun yok. Yalnız şu var. Şu an mahvediyorlar beni. Sinekler var ya. Bacaklarım. Mahvoldum. Mahvoldum. Böyle bir şey yok. Kollar, bacaklar, açık olan her yer. Şu anda hava kapatmaya başladı. Sanki yağmur geliyor, geliyor gibi. Yağmurda koşmak da güzel olur. İnşallah koşarken yağar. Tabii şimşeksiz olursa tercihimiz. Bak, omuz çalışırken bu rahat. Şöyle bak, bacağımın arasına giriyor ya. Şöyle rahat. Evet, şu an gayet iyi. Dumbbell'la yapacağımız her şeyi yaptık. Ah, oh, çok fena kaşındım. Mahvettiler beni. Şimdi dumbbell'la az çok çalışma şeyini gördük. Şimdi diyorum ki şınav çekelim. Ama bileğimle zorlamadan dumbbell'larla yapayım. Genelde şu dumbbell'la yaparım. Çok da güzel böyle çekilir. Rahat çekilir. Şu dumbbell'larla bakalım şınav nasıl çekiliyor? Rahat çekilebiliyor mu? Ne kadar eğilebiliyorum yere kadar? Bir şey daha var aklımda. Özellikle bu karın bölgesini çalıştırabilecek bir hareket. Onu da bakalım yapabilecek miyiz? Şu an aklıma geldi. Acayip güzel olacak. Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Çok oynak oldular. Umarım beni zorlamazlar ya. Bak şimdi. Şöyle yapıyordum normalde. Şöyle tutup, ama daha çok dar yapamayacağım belki de. Ha, şu yönden iyi. Burada denge kurmaya çalışacağım. Bunlar hareket etmesin diye ekstradan bir efor harcayacağım. Denge kurmaya çalışacak kol kaslarım. Bakalım yapabilecek miyim? Şöyle yapmayı düşünüyorum. Oo. Oo, harika. Gidebildiğim kadar gidiyorum. Bayağı bir aşağı iniyorum. Bak, göğüs geriliyor iyicene. Ve çıkıyorsun. Bana. Oo, harika. Evet, bu güzel. Bu açık olarak. Bir de şöyle yapıyordum. Biraz daha şöyle. Şöyle dar yapıyordum ama onu yapamam sanırım. Çünkü burada kısıtlı. Küçük dumbbellları takarak belki yapabilirim. Ya da küçük dumbbellımla yaparım. Önemli değil. Ama bununla en azından şöyle şınav çekebiliyorum. Tamam. Şınavı hallettik. Şimdi
Benim karın bölgesi için çalışma şeyimi göstereceğim sana. O da şimdi aklıma geldi. Sen de fark ettin belki de, baksana. Ama bir dakika, bunun pimi çıkmış ya. Eyvah. Pimim nerede? Benim pimim. Pimim. Pimim nerede? Evet. Pimimi buldum. Az kalsın pimimi kaybediyordum. Pimim ya. Canım pimim. Bu pimlere dikkat etmek lazım. Bunu bir daha gözden geçireceğim. Evet, biliyorsun belki bunu, karın bölgesi için biraz şöyle ayaklarını sabitliyorsun. Sonra şöyle gidebildiğin kadar gidip çekiyorsun geri. Pimim çıktı yine ya. Canım pimim. Bir tane daha çıktı. Neyse, böyle devam. Evet. Bu da çok konforlu olmasa da, çünkü şunlar biraz girintili çıkıntılı ya. Tıkır 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 yapıyor. Olsun. Bu da dağ usulü olsun. Karın bölgesi çalışmak için de bunları kullanabiliriz. Evet. Geliştirmeye devam. Başka ne işe yarayabilir? Düşünelim. Onunla ilgili de düşüncelerini yorum kısmına bekliyorum. Bu arada yağmur başladı. Güzel. Tam koşu havası. Şu sporumu bitireyim, ondan sonra doğruca koşuya. Benim telde yürümek için yaptığım aparat. Tele takıp böyle yürüdüğüm bir aparat vardı. Bu olabiliyor ama müthiş bir güç istiyor. Ve biraz daha bunu konforlu hale getirmem lazım. Hatta bunu çıkartıp ellerimle yapmam lazım. Elime bir aparat yapmam lazım benim. Onu da şimdilik şöyle kullanıyorum. Şöyle chin-up yapıyorum. Evet. Evet. Bunu yaparken ayrıca karın kasımı da geriyorum. Böyle. En az 70 kilo şu an kaldırıyorum kollarımı. Evet, bu da tamam. Gayet iyi. Şu an ortam çok güzelleşti. Biz koşuya çıkalım en iyisi. Ha, burada da ipim var. İpimle de biraz ısınayım bari koşudan önce. İpimi daha doğal yapacağım. Kendim yapacağım. Yine yağmurlu bir gün ve yine şu güzel ortamı tatmaya çıktım. Bugün yıldırım yemezsek iyidir. Ulan koşuya çıktım, hala gözüm bir şeyler yemekte. Şu börtlenler oldu mu acaba ya? Börtlen. Şunlara bak, şunlara. Allah'ım. Allah'ım. Koşu sırasında durdum da börtlen yiyorum. Ay. Neyse, fazla abartmayacağım. Çok şükür. Çok şükür ya. Şu aromayı her sene bekliyorsun. Mevsimi geldiğinde yiyorsun ya. Hasretlik bitiyor böyle. Oh, özlediğine böyle sımsıkı sarılmak gibi. Abarttığımı düşünenler var ama hakikaten öyle. Seviyorum ya. Doğanın vesile olduğu, verdiği her şeyi çok seviyorum. Allah'a şükür. Ay, gözlerime almam lazım, böyle olacak gibi değil.
Arada nabzı hızlandırmak için böyle bir 30 saniye falan tüm gücümle koşuyorum. Sonra tekrar yavaşlayarak devam ediyorum. Bunu 1, 2, 3 kere falan yapıyorum. Bak daha önce tanıttığım bir şey vardı. Mürver. Bak bu da cüce mürver. Gördün mü? Aynı kokusu var. Bu otsu bir bitki. Diğeri ağaç olarak. Denk gelmişken bunu da göstereyim sana. Mürver meyvesi oluşmaya başladı. Kırmızı şu anda. Bu tamamen kara kara meyvelere dönüşecek. O taç yaprak gösterdim ya, cüce mürver. Aynı onun gibi çiçeği vardı. Şu anda meyveye dönüyorlar. Aynen böyle meyveleri var. Onun da aynı o şekilde. Bak aslında şu oldu sayılır. Yok. Daha tam olmamış. Biraz daha vakti var. Bu arada bunu çiğ olarak tüketmek aşırı tüketimde biraz sıkıntılar yaratabilir. O yüzden bunu pişirerek tüketmende ya da çok az tüketmende fayda var. İşte benim koşu parkurumun sonu burası. Sarmaşıklar. Şimdi bir ufak da sallanmak istiyorum. Ondan sonra da geri döneceğiz. Sarmaşığa asılmak var ya. Hani diyorum ya, spor yapmayı böyle oturup bir yerde böyle bir kapalı kalıp spor yapmayı çok sevmiyorum. Yaparım gerekirse ama böyle aktiviteleri çok seviyorum. Böyle tırmanayım, sallanayım, zıplayayım, koşayım. Bunları çok seviyorum. Ya bir amacı olsun, anladın mı? Ben vücudumdaki böyle kaslara, böyle kaslar amaç olmaması lazım benim için. Benim için böyle bir hedef olur. Onu başarmaya çalışırım. Onu başarırken de vücudum gelişir. Benim için spor böyle. Bugünlük sporumuzun sonuna geldik. Çok güzel. Çok keyifli bir süreç. Şükürler olsun ya Rabbi. Gerçekten şu anları yaşayabilmek o kadar güzel ki. Şunları konuşurken hep aklıma şey geliyor. O son yıldırım. Aynen böyleydi. Ben coşmuştum, koşmuştum. Ağzım kulaklarıma varıyordu. Sonra eve gittik. Yapacak bir şey yok. Vakit geldiyse gideriz, ne yapak. Biz tedbirimizi alacağız tabii ki de. Eğer şimşek yıldırım bir şey yoksa hemen hızlı hızlı duşumu alıp çıkacağım. Varsa da bekleyeceğim. Akıllandım. Evet, bugün de güzel, keyifli oldu benim için. Fitness spor salonumu geliştiriyorum. Doğa nasıl benim evimse, hani diyorum ya, doğa evi benim odam, yatmaya girdiğim bir odam. Doğa ise benim evim. Yani mutfağım dışarıda, oturma grubum, masalarım, her şeyim dışarıda. Spor salonum da yine aynı şekilde doğada. Burası da koşu parkuru. Ya da koşu bandı mı diyeyim, bilmiyorum. Dumbbell'ları yaptık. Dumbbell'lar gerçekten hoşuma gitti. Ya görsel olarak çok güzel. Ağırlık olarak da yeterli. Yani şu an benim için yeterli bence. Fazlasına hiç gerek yok. Gerekirse zaten artık yapacağım belli. Biraz daha kalınlaştırırım. Biraz daha eklemeler yaparım. Falan filan. Herhangi zorlanacağımı çok sanmıyorum. Şimdi kettlebell yapacaktık ama onunla ilgili bazı fikirler var aklımda. Senden de fikir isteyeceğim. Nasıl yapalım? Neler yapalım? Bir sonraki fitness bölümünde eksik nelerimiz var? Onları giderelim istiyorum. Sen de fikir verirsen sevinirim. Belki görmüş olduğun şeyler vardır. Doğada yapılmış, doğal parçalarla yapılmış bir şeyler vardır. Onları yapabiliriz. Geliştirerek başka şeyler yapabiliriz. Ben seviyorum ya, becerilerimi geliştirmeye,
Elimde olan imkanları farklılaştırmaya. Yani farklılaştırarak farklı şeyler yaşamaya. Aynı ortamın içinde devamlı farklı farklı şeyler yaşamak. Gerçekten büyük zenginlik değil mi? Bunu düşünmeni istiyorum. Ben şimdi doğruca koşarak eve geçeyim. Evet, koşudan geldim. Güzel duşumu aldım. Şimdi yemek vakti. Yemeğimde çılbır var. Çılbırı bilmem bilir misin? Suda haşlanmış. Yani kırılarak haşlanmış yumurta. Sarımsaklı yoğurt. Ben buna bir ufak dokunuş yaptım. Burada semizotlarım olmuş. Semizotu koydum içine. Semizotlu yoğurtlu yaptım çılbırı. Üstüne de yağ. Şimdi ekmeğim var. Ekmeğimi bana yiyeceğim. Ah, spor sonrası mükemmel bir yemek. Şöyle de bir ortam. Şu ekmeği bir banmak istiyorum öncelikle. Bu yağ çok olmadı ama olsun. Doğal. Rize tereyağı. Çılbırı seven var mı bilmiyorum ama çocukluğumun lezzetidir. Annem yapardı, çok severdim. Böyle ara ara yaparım. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Şunun güzelliğine bakar mısın? Yağmur yağınca böyleyim yahu. Ay Allah'ım, bu güzellik nedir yahu? Seni bıraktığımı sandın ya. Sen ne yapıyorsun ya? Şu güzelliğe baksana. İşte bu. Sarı kantaronlarla birlikte şu güzel coğrafyayı izliyoruz. Bu da teleferik direği. Ah.